Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 10.000 liraya oyuncu bilgisayarı toplayacağız arkadaşlar. Monitör yoktur bu sistemde ve şu anda ekranda FPS değerlerini görüyorsunuz. Bu bilgisayarın hangi oyunlarda ne kadar FPS aldığını sizler için derledik. Ekranda sizlere yansıttık. Ayrıca arkadaşlar 1000 abonede RTX 3060 çekilişi olacak. Siz de abone olaraktan çekiliş zamanı direkt haberdar olabilirsiniz. Onu söyleyeyim sizlere. Ayrıca arkadaşlar videoyu beğenmeyi de kanala abone olmayı ve unutmayın diyorum. Çünkü dediğim gibi yeni bir kanalız. Yani bunlara çok ihtiyacımız var şu anlık, öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, ilk parçamızla başlıyorum. İlk parçamız anakartımız Colorful'un arkadaşlar A320M modelli anakartı 2666 MHz'e kadar bir RAM desteği var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ayrıca saat gece 2.30 falan arkadaşlar, kusura bakmayın, dediğim gibi dilim sürüşebilir. Yani bunun için tekrar özür diliyorum sizlerden. Evet, bu arada bu sistemi bir arkadaşımızın isteği üzerine hazırladım. Yani şöyle söyleyeyim, sizin istekleriniz üzere biz direkt sistemler hazırlayabiliriz. Çünkü şöyle bir durum var, yani önemli olan sizin ihtiyaçlarınızı gidermek. Benim şu anda birinci nedenim bu. Yani şöyle düşün arkadaşlar, ben zaten bu içeriği üreteceğim ve sizler için üreteyim bari. Yani hani sizin istediğiniz, sizin ihtiyacınız ne varsa ona yönelik üreteyim. Ben onun peşindeyim, yani onu söyleyeyim sizlere. Ayrıca ürünün yorumlarına hemen bir bakalım arkadaşlar. Evet, BIOS güncellenmiyor demiş bu arkadaş ama bakalım, 6 yorum var. 6 yorumun 6'sı da gözükmüyor ama onu nasıl yapacağız? 6 kişi bu ürünü değerlendirir. Arkadaşlar şu anda bu ürünü değerlendirenlerden şuradan daha net bir şekilde görebiliriz. Evet, bir kişi 1 yıldız vermiş, geri kalan 5 kişi 5 yıldız vermiş. Yani kaliteli bir ürün arkadaşlar. Bu markayı da biliyorum bayağıdır, öyle söyleyeyim. Sizlere de tavsiyemiz budur. RAM'imizi de bu anakarta göre tercih ettik, öyle söyleyeyim. Bu arada sitemimizin fiyatı 10.500 lira arkadaşlar. Bunu daha da düşürebilirsiniz, daha da çıkarabilirsiniz. Size kalmış tamamen, ama biz gene elimizden geldiğince en kaliteli malzemeleri tercih ettik diyebilirim. Evet arkadaşlar, bir sonraki parçama geçiyorum. Sıradaki parçamız işlemcimiz AMD Ryzen 5 3600 modelli işlemci. Fanlı geliyor arkadaşlar, fakat kutusuz geliyor. Şu anda en uygun burada bulabildim. 32 adet yorum var arkadaşlar. Gerçekten yani fiyat performans bandına bakacaksak bu işlemci şu an güzel, uygun. Yani piyasaya göre uygun arkadaşlar, öyle söyleyeyim yani. Yoksa ben bunun 1200-1300 lira olduğu zamanları hatırlıyorum yani. O zamanlardan geliyoruz biz, ama dediğim gibi yani şu anda piyasaya göre bu uygun, öyle söyleyeyim. Evet, burada gördüğünüz üzere hemen arkadaşlar değerlendirmiş. Kutulamayı beğenmedim demiş bu arkadaş. Onun haricinde herkes 5 yıldız vermiş arkadaşlar, gördüğünüz üzere, ki daha devamı var. Bunların hemen devamına bakalım. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar, herkes 5 yıldızı yapıştırmış geçmiş. Evet, burada ne yazmış bu arkadaş? 1660'lı bir şey gördüm demin ya. Burada ürün elime ulaştı, 1660 Ti ile kullanıyorum, gayet performanslı ve ısınmıyor. Bu arada darboğaz gibi bir şey imkansız arkadaşlar, onu da söyleyeyim. İşlemcimiz çünkü iyi, ekran kartına göre yani bir darboğaz söz konusu değil. Onu sizlere söyleyeyim tekrar. Neyse arkadaşlar, bir sonraki parçama geçiyorum. Evet, sıradaki parçamız ekran kartımız AMD RX 580 modelli ekran kartı, 8 GB bir belleği var, öyle söyleyeyim. Onun haricinde arkadaşlar, bu markaya Excel'ı, yani bu markayı bilmiyorsanız araştırabilirsiniz. Kaliteli bir marka arkadaşlar. Zaten şu anda piyasada bu üretim yapan çoğu marka kaliteli arkadaşlar. Artık öyle dandik falan böyle şeyler kalmadı yani. Bitti o işler. Eskiden de yani o dolandırıcılıkta falan filan. Şu an öyle bir şey söz konusu değil. Ve sizlere tavsiyemiz de budur. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet, bu fiyata son 13 ürün yazmış. Stok tükendiğinde 3896 lira olacak. Nereden baksanız bir 600 lira fiyat artışı gözüküyor arkadaşlar. Yani alabilirsiniz, dediğim gibi şu anda piyasada en uygun burada. Yani biraz daha yüksek para verip gidip MSI'de de alabilirsiniz. Size kalmış. Dediğim gibi benim şu an tercihim bu. Sizlere tavsiyem de budur, öyle söyleyeyim. Ve sıradaki parçama geçeyim arkadaşlar. Evet, sıradaki parçamız RAM'imiz. Şimdi dikkat ederseniz anakartımız 2666 MHz, RAM'imiz de ona uygun oranla seçildi. 2666 MHz seçildi arkadaşlar. 8 GB işimizi görür. 16 GB'a ihtiyacımız yok bu sistemde. Tabii ki de 16 yapabilirsiniz ama şu anlık ihtiyacımız yok, öyle söyleyeyim. Onun haricinde RAM ile ilgili farklı bir şey demeyeceğim. Yorumları varsa hemen yorumlarını sizlere okuyayım diyeceğim de yorum yok galiba. Aynen, bunu daha satın alamadığı için yorum gözükmüyor veya alan kişiler yorum yapmadı. Onu da söyleyeyim. Yani
Bazen işte yorum olmayınca kimse almadı anlamına gelmesin. Mesela ben aldığım ürüne genelde yorum atmam. Ondan dolayı yani gözükmüyor olabilir burada da. Onu da sizlere söyleyeyim. Neyse arkadaşlar, sıradaki parçamıza geçiyorum. Evet, sıradaki parçamız SSD'miz. 240 GB'lık bir SSD tercih ettim. Dediğim gibi burası da size kalmış. Yani 480 de tercih edebilirsiniz veya fiyatı düşürüp işte 120 GB da tercih edebilirsiniz. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza kalmış. Öyle söyleyeyim. 240 şu anda yani minimum olması gereken bence. Onu söyleyeyim. Ayrıca yorumlara gelecek olsak 5 adet yorum var. Mağazadan çok memnun kaldım. İlgi ve hizmet olarak birinci sınıf satıcı, ürün için zaten diyecek hiçbir sorun yok yazmış. Teşekkür ederim demiş. Bence mükemmel, herkese tavsiye ederim demiş. Onun haricinde burada biri kötü bir yıldız demiş. Mayıs ayında kuponla 334 TL'den almıştım. Şu an %50 artmış fiyatı. Fiyat performans açısından uygun, yüksek performans ürünü değil. Hız başlangıç seviyesi, hard disk sonrası ilk SSD deneyimi için iş görür. Doğru demiş. Çok doğru bir yorum bu. Öyle söyleyeyim. Bu arada bunun çok mu değerlendirmesi var ya? Yani arkadaşlar sayfa sayfa değerlendirmesi var bunun. Burada 5 gözüküyordu. Yo, düzeltiyorum. 6763. Çok fazla. Aşırı fazla bir değerlendirmesi var. Neyse, okumaya gelmez arkadaşlar. Artık bir sonraki parçamıza geçelim biz. Evet, sıradaki parçamız kasa ve güç kaynağımız. Şimdi bakın arkadaşlar, burada ben bayağı bir duracağım. Çünkü yani kasa ve güç kaynağını bu sefer biraz araştırdım. Öyle söyleyeyim. FSP'nin bir güç kaynağını tercih ettik. FSP'de bildiğimiz kaliteli bir marka. Yani kasa ve güç kaynağı konusunda gene tercihi sizlere bırakıyorum. Yani gidip daha da değişik, ne bileyim, daha güzel bir şey de alabilirsiniz. Bakın şuradan hemen sizlere göstereyim. Bakın şurada işte örnek veriyorum 600 wattlık bir güç kaynağı var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Örnek veriyorum bunun yani 750 wattlık var. Onu da tercih edebilirsiniz. Veya gelip benim sizlere tavsiye ettiğimi de alabilirsiniz. Şu anda yani bunun fiyatı düşmüş. Ayrıca FSP'nin güç kaynağı olduğu için ondan dolayı tercih ediyorum sizlere. Onun haricinde bakıyorum farklı bir değineceğim konusu var mı? Yani mesh bir kasa zaten arkadaşlar. Daha bunu zoomlayabiliyor muyuz ya? Şöyle zoomlasak. Tamam. Şurada zaten büyük ihtimal temperli bir cam var. Yani buraları ya buraya açık da bırakabilirsiniz. Mesela kasayı aldığınızda şu camı kaldırabilirsiniz. Öyle de çalışabilir. Ama sizlere tavsiyem bence bırakmayın, yani ses gelebilir bazen. Şu üstten de gördüğünüz üzere üst kapakta da bir havalandırma bölümü var. Dediğim gibi sistem ısınmaz, yani bu sistemin ısınma ihtimali düşük. Tabii ki de 70 dereceleri görecektir ama isterseniz şu kapağı açık bırakabilirsiniz. Ama dediğim gibi mesh bir kasa, 4 tane fanı var. Ee, Yani bu 4 fanla kasayı gayet serin tutabilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Neyse arkadaşlar, onun haricinde farklı bir tavsiyem de olmayacak sizlere. Şu anlık sistemimiz bu kadar. Sistemin linkleri açıklamada olacak. Onu sizlere söyleyeyim. Bu arada 2 tane soru cevap varmış bununla ilgili. Bakın. Merhaba, yalnızca bir satıcı. Bu ne demiş? PSU FSP'nin hangi modeli acaba? Merhaba, biz yalnızca satıcı, satılan tüm ürün hakkında maalesef teknik bilgi bulunmamakta. Bakın ne kadar güzel demiş ama. Yani kafadan sallamamış. Yani dediğim gibi sizlere tavsiyemizdir. Neyse arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.